Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Geçen haftalarda geçmişten arındık. Şimdi yenilikleri hayatımıza katmaya başlayacağımız bir hafta olacak. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 5-11 Nisan arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta sonunda, diğer haftanın başında 12 Nisan'da Koç burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bunun etkilerini bu hafta görmeye başlayacağız. Astrolojide Koç burcunda gerçekleşecek yeni ay anının bulunduğumuz yere göre çıkartılan harita bize bir senelik işaretleri vereceği öngörülür. Mesela İstanbul için çıkartılan ayın ve güneşin kavuştuğu 23 derecedeki Koç burcundaki ana göre çıkartılan harita İstanbul için işaretleri gösterecektir. Bunu başka ülke ve şehirler için de düşünebiliriz. Bu harita özellikle dünyayı ilgilendiren sağlık ve ekonomi konusunda işaretleri gösteriyor denilir. Bu hafta Güneş ve Venüs ve Merkür Koç burcunda ilerliyor. Yeni ayın da etkisiyle yenilikleri hızla hayatımıza katacağız. Koç burcu yenilikleri, başlangıçları, umudu, hızlı olmayı ve ateşli duyguları da işaret eder. Venüs'ün de etkisiyle hem aşk hem de para konularında hızlı ve ateşli durumlarla karşılaşabiliriz. Bu hafta Koç, Terazi, Yay, Aslan burçları aşk konusunda daha şanslı olacaklar. Mars İkizler burcunda ilerliyor. Kuzey ay düğümünde etkisi devam ediyor. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarındaki yenilikleri hayatımızın bazı alanlarına katmaya devam edeceğiz. İkizler, Yay, Başak ve Balık burçları ilişkiler konusunda değişimleri yapmak zorundalar. Haziran 2020'den beri bu burçlar arayış içine girdiler. İş, ilişki, evlilik, ev, aile konularındaki yeniliklerle karşılaştılar. Bu yenilikleri artık hayatınıza katmak zorundasınız. Satürn ve Jüpiter Kova burcunda ilerliyor. Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının da hayatındaki sınavlar da devam ediyor. Sizin hayatınızda bazı konularda değişimler var. Bunu algılamaya başlayın. Bu değişimler aniden karşınıza çıkabilir. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Bunların neler olduğunu, detaylarını her hafta anlatıyorum zaten. Diğer videolara da yine göz atabilirsiniz. Bu haftanın para konusundaki şanslı burçları da Kova, Koç, Balık, Yengeç ve Oğlak burcu olacak. Ülkelere bakacak olursak Amerika hafta başında ülke içinde bazı gergin durumlarla karşılaşabilir. Nisan sonuna kadar dış ilişkilerle ilgili gergin durumlar devam edecek. Amerika diğer ülkelerle olan ilişkilerindeki politikalarını kesinlikle değiştirmek zorunda. Bunu da Nisan sonuna kadar yapmak zorunda. Amerika Haziran 2020'den beri büyük bir değişimin içine girdi zaten. Şimdi bu değişimi ülke içinde ve ülke dışında yapmaya devam ediyor. Bu değişimleri yaparsa Haziran 2021'den sonra daha da güçlenmeye başlayabilir. Rusya'da bu hafta parasal güçlerin artacağı bir hafta olacak. Ekonomi ve iş dünyasında parasal olarak güçleneceği bir hafta olacak. Rusya Haziran 2021'den sonra iç siyasette büyük değişimler yaşayacak. Lider konusunda ani konular gündeme gelebilir. Rusya diğer ülkelerle olan ilişkilerinde bu hafta gergin durumlarla karşılaşabilir. Rusya'yı bu hafta ikili ilişkilerdeki gergin durumlarda daha fazla sahnede göreceğiz. Bu hafta diğer ülkelerle olan ilişkilerinde kendini yenilemek zorunda, yoksa karşısına çıkacak yenilikleri kabul etmek zorunda kalacak. Azerbaycan son 6 aydır yaşadıklarından artık dersler çıkartmış olmalı. Bu haftayla birlikte ilişkilerinde yeni bir düzen başlatacak. Bu hafta ülke içinde ayaklanma ve isyanlar da biraz olabilir. Diğer ülkelerle de buna destek verebilir. Ülke içinde bu hafta çocuklarla ilgili konularda bazı başlangıçlar yapılabilir. Azerbaycan dış ilişkileriyle ilgili değişimleri 10 Haziran'dan sonra yaşamaya başlayacak. Türkmenistan'da bu hafta iş dünyasında yeni yasalar çıkabilir. Bu hafta sağlık konuları gündemde olacak ve insanların kayıpları da daha fazla olabilir. Sağlık konusunda kesinlikle yeni yasa çıkartılmalı. Önümüzdeki hafta sağlık alanında
Yeni başlangıçlar da söz konusu olacak. Diğer ülkelere seyahatler Mayıs ve Haziran aylarında daha fazla gerçekleşebilir. Fransa bu hafta diğer ülkelerle görüşmeler çok yapacak. Fransa, Haziran 2020'den beri özellikle ülke içinde değişiklikler yapması gerektiğini anladı. Geçen hafta artık eski sistemlerin değişmesini anlaşıldı. Şimdi ülke içinde yeni bir dönem başlayacak. Nisan sonuna kadar bu yenilikleri kabul edecek. Haziran 2021 ortasından sonra da bu yenilikleri uygulamaya başlayacak. Diğer ülkelerle olan ilişkileri yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Bu düzenlemeler Nisan sonuna kadar gündemde olacak. Bu yeni düzenlemeler ekonomiyi canlandırmak için gerekli olacak. Haziran'dan itibaren de yürütülmeye başlanacak. İran'da bu hafta gücünü gösterme ihtiyacı duyabilir İran. İran'ın egosunu bu hafta tavan yapacak. İkili görüşmeler çok fazla yapılacak. İran'da ülke içinde aniden gelişecek değişimler olacak. Kasım ayından sonra bunları daha çok göreceğiz. Kuveyt'te bu hafta ikili görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerden yeni kararlar çıkacak. Bu sene sağlık alanında büyük yatırımlar yapılacak. Ortak yapılacak sağlık alanındaki yatırımlar Kuveyt için büyük bir gelir kaynağı da olacak. Siz de hangi ülkeyle ilgili bilgi vermemi isterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İngilizce ve diğer dillerde altyazıları videolarda görebilirsiniz. Altyazılarla ilgili yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. Doğum haritası analizi ile ilgili de bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Clubhouse'da hafta içi bazı akşam saatlerinde haritanızla gelirseniz bir soru, bir yorum diye bir konuşma yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda astroloji sohbetlerinde daha fazla yapacağız. Doğum haritanızı astrolojigünlüğü.com sayfamdan da çıkartabilirsiniz. Ülkemizde bu hafta yasayla ilgili görüşmeler yapılacak. Ülke içinde karamsar hava devam edecek. İş dünyası ve ekonomiyle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Bunlarla ilgili yeni kararlar da çıkacak. Ülkemizde sağlık alanında bu hafta yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalanacak. Sağlık sektörü, eğitim sektörü, kamu sektörü ve hizmet sektöründe Haziran 2020'den beri yenilenmeler başlamıştı. Mayıs sonuna kadar da bu konulardaki yenilikler devam edecek. Ülkemizde bu hafta liderlerle ilgili konular da gündemde olacak. Liderlerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Aile içinde, ailemizde veya ülke liderleri arasında kayıplar da yaşayabiliriz. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni video çekmek için güzel enerji oluyor bunlar. Şimdi 5-11 Nisan arasındaki gökyüzü hareketlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Güneş, Venüs, Merkür burcunuzda ilerliyor. Bu da size güzel enerjiler veriyor. Bu hafta doğum günü olanların doğum günlerini kutluyorum. Nice seneler diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu seneleriniz olsun. Bu hafta bulunduğunuz her ortamda konuşmalarınızla, duygularınızla, fiziksel görünümüzle ön planda olacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Enerjiniz çok yüksek. Bunu da bulunduğunuz ortamlarda çok belli edeceksiniz. Bu hafta kardeşlerinizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Ancak kardeşlerinizle aranızda bazı gergin durumlar da olabilir. Kardeşlerinizin hayatında bazı sorunlar olabilir. Onun yanında olacaksınız. Birlikte çözüm üreteceksiniz. Bu hafta akrabalarınızla bazı gergin durumlar da yaşayabilirsiniz. Akrabalarınızla görüşmeler çok yapacaksınız. Bu parasal konularla ilgili de olabilir. Görüşmelerde siz kazançlı çıkacaksınız. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Beklediğiniz para elinize geçecek. Yeni para konuları da karşınıza çıkacak. Özellikle iletişim, medya, kitap, lojistik, pazarlama konularında beklediğiniz paralar varsa bunlar elinize geçebilir. Bu konularda para kazanmayla ilgili de yeni konular karşınıza çıkabilir.
Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili karşınızdaki kişiyle görüşmeler yapacaksınız. İlişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Sene başından beri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında aşk ilişkisine başladıysanız bu ilişkide yeni adımlar atacaksınız. Bu aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte ateşli ve romantik zamanlar içinde planlar yapabilirsiniz. Güzel enerjileri değerlendirebilirsiniz. Bu hafta sizin için biraz hızlı ilerleyecek. Bu yüzden planlarınızı yapmadığınız zaman gergin olabilirsiniz. Bunu bilirseniz daha sakin olabilirsiniz. Sene başından beri birçok arkadaşınız oldu, hızlı başlayan arkadaş ilişkileriniz oldu. Ancak bu arkadaş ilişkileriniz arasında elemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bazı gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu sene ve önümüzdeki sene sosyal mecralardan, dijital platformlardan, sosyal alanlardan sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerinizi işinizde veya eğitimle ilgili alanlarda kullanırsanız şansınız ve kazancınız daha fazla olacak. Aralık 2020'den beri eğitimle ilgili konularda kendinize yenilikler katmanız gerektiğini anladınız. Eğitim konusunda artık yeni bir çevre, yeni arkadaşlar, yeni eğitim alanları gündemimizde olacak. 2022 senesi ortalarına kadar da bu yenilikleri hayatınıza katacaksınız. 12 Nisan'da burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Buna dair detayları haftaya paylaşacağım. Ancak siz içinizdeki enerjiyi bu hafta zaten hissedeceksiniz. Hayatınızda başlatmayı düşündüğünüz konuları şimdiden hayal etmeye başlayın. 12 Nisan'dan sonra hayatınızda büyük bir yenilik başlayacak. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işi olanlar yoğun bir tempo içinde olacaksınız. İşle ilgili beklediğiniz yeni haberleri alabilirsiniz. İşinizle ilgili büyük ve beklenmedik bir değişimde yaşayabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. İşle ilgili enerjiniz yüksek olacak. Yeni işlere daha fazla odaklanabileceksiniz. İş görüşmelerinizde hafta başında başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler, sınavlarınız varsa hafta başında başarılı olacaksınız. Eğitim konusunda emin adımlar atacaksınız. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Haftanın gerginliğini üzerinizden de atabilirsiniz. Hafta ortasında önümüzdeki 2 sene sizi meşgul edecek e-ticaret gibi alanlarda, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda teknolojiyi ve elektronik ortamları kullanacağınız işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlarda büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu alanlarda büyük paralar da kazanabilirsiniz. Hafta sonunda enerjiniz biraz düşük olabilir. Sanatla ilgilenebilir. Enerjinizi yükseltecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Psikolojiniz biraz bozulabilir. Çok fazla kişiyle görüşmeler yapacağınız için algılarınız da yorgun olacak. Sakin kalacağınız ortamları yaratırsanız bundan fayda sağlarsınız. Haftanın son gününde kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Kalbinizde daralma hissedebilirsiniz. Bunun geçici olacağını bilmelisiniz, sabretmelisiniz. Çünkü yeni başlayacak haftanın ilk gününde sanki yeni bir düzene, yeni bir hayata adım atarcasına giriş yapacaksınız. Ruhsal olarak artık rahat bir döneme başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, boğa burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son senelerde farklı kültürlerden, farklı alanlardan, farklı ülkelerden yaşça çok farklı kişilerle tanışmaya başladınız. Onlardan bir şeyler öğrenmeye başladınız. Hem kendinizi geliştirdiniz hem başkalarına faydalı olmaya başladınız. Bunlar hala olmadıysa önümüzdeki 5 sene bunlar olacak.
Bunlar olduysa önümüzdeki 5 sene benzerlerini yaşayacaksınız. Çevrenizde çok fazla kişi olacak ancak siz o kalabalık içinde yalnız olmak isteyeceksiniz. Son 2 senedir özgür olma fikrini daha fazla düşünmeye başladınız. Bu belki partnerinizle olan ilişkinizde bazı değişimleri yapmanıza da neden oldu. Evliyseniz evliliği sorgulamaya başladınız. İlişkiniz varsa ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Evlenerek ailenizden uzaklaşıp özgür kalma fikri de gelişti. Evlenerek özgürlüğünüze kavuşacağınız fikri de oldu. Boşanarak özgür olma fikri de karşınıza çıktı. Önümüzdeki 5 sene özgür olma isteğiniz devam edecek. Bunu her videoda da söylüyorum. Diğer videolarda da söyleyeceğim. Özgür olmak isterken yalnız kalmayın. Bu sene ve önümüzdeki sene iş konusunda yoğun olacaksınız. Bu sene özellikle iş konusunda şanslı da olacaksınız. Bazen çok bunalacaksınız. İş konusunda her şey üzerinize geliyor gibi hissedebilirsiniz. O zamanlarda doğada vakit geçirmeye çalışın. Nefes terapileri yapın. Çünkü gerçekten nefes almaya ihtiyacınız olacak. Bunu olumsuz olarak düşünmeyin. Gerçekten başarılı olacağınız 2 sene yaşayacaksınız. Yoğunluklar ve sabrınızı sınayacak konular sizi başarılı ve kazançlı yapacak. 19 Kasım 2021'den sonra hayatınız alt üst olacak. Özellikle iş hayatınız sizin hayatınızın altının üstünden daha iyi olduğunu gösterecek. Yeni parasal yatırımlar nedeniyle de hayatınızda köklü değişimler de yapacaksınız. Hazır olun. Bu sene iş konusunda sürekli hayaller kurun, çılgın fikirler geliştirin. Bunları yapacak güce sahip olacaksınız. Bu hafta duygusal olarak yoğun olacaksınız. Sanki pimi çekilmiş bir bomba gibi olacaksınız. İçinizdeki enerjiyi nereye boşaltacağınızı bilemeyeceksiniz. Bu enerji yoğunluğu baş ağrısına, migren ağrısına da neden olabilir. Dikkatli olmalısınız. Sanatla ilgilenenler çılgın fikirlerinizi açığa çıkartmak için, çılgınca işler yapmak için harika bir hafta olacak. Yeni fikirlerinizi gündeme alabilirsiniz. Başlangıçları da yapabilirsiniz. Mistik konularla ilgilenenler önümüzdeki 5 sene bu konularla daha fazla ilgileneceksiniz. Bilinmezleri araştıracak, bilecek ve anlatacaksınız. Para konusu hala gündeminizde. Yeni para kazanma yöntemleri geliştireceksiniz. Yeni projeler geliştireceksiniz. Yeni yatırım konularında da büyük adımlar atacaksınız. Bu hafta psikolojinize iyi gelecek sanatsal aktivitelere de kesinlikle yer vermelisiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde uzun yolculuk planlarınızı sorun olmadan halledebilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili yeni konular gündemimize gelmeye başlayacak. Yurt dışından beklediğiniz haberler de varsa hafta başında bu haberleri alacaksınız. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca eğitimle ilgili konular gündeme gelecek. Eğitimle ilgilenenler hafta başında eğitimle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Son aylarda beklediğiniz bu yenilikleri hemen kabulleneceksiniz. Sınavlarınız da varsa hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında işi olanlar işle yoğun olacaksınız. İşle ilgili ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu yoğunluk sizin sabrınızı da taşırabilir. İşi olmayanlar iş başvurusu yapmak, işle ilgili görüşmeler yapmak için hafta ortası çok uygun olacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. İşle ilgili büyük bir yenilik de başlayacak. Hafta sonunda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda işinize destek sağlayacak yenilikler de karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirmelisiniz. Bu yenilikler uzun sürecek bir konu olacak. Haftanın son gününde baş ağrısı, migren ağrısı olabilir. Dikkatli olmalısınız. Kalbinizde daralma hissedebilirsiniz. Bu da psikolojik olarak sizi zorlayabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Hoşunuza gidecek faaliyetlerle ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Son haftalarda yoğun bir tempo içinde oldunuz. Bu hayatınızın hemen her alanında değişimler olduğunu da işaret ediyor.
Özellikle iş, eğitim konusunda çok yoğun olduğunuz, Nisan sonuna kadar da bu konularda yoğun olacaksınız. Eşinizle ilgili konularda kafanız karışık, eş, ortaklık ve ilişki konularında Nisan sonuna kadar da kafanız karışık olacak. Doğru karar vermeniz zor olabilir. Ya bu kararları erteleyin ya da sizi zorlayan şartları tekrar gözden geçirin. İlişkilerinizle ilgili Mayıs ayı sonuna kadar daha net kararlar alacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta bu organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Değişik bir ortamda arkadaşlarınızla olacağınız çılgın bir parti yapabilirsiniz. İlişkisinde sorun yaşayanlar ayrılma kararı alabilirsiniz. Ya bu hafta hızla bunu tamamlayacaksınız ya da Mayıs sonuna kadar bu kararı netleştireceksiniz. Yeni aşk arayanlar arkadaş ortamlarında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Hızlı ve ateşli başlayacak ilişki, hızlı kararlarla ilerleyecek. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yeni araştırmalar, yeni konular gündemimize gelebilir. Bu yeni çalışmalar önümüzdeki senelerde sürekli gündemimizde olacak. Eğitimle ilgili konularda bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz size başarı getirebilir. Bu hafta hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir sürecin başlangıcını yapacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerden parasal kazançlar da elde edeceksiniz. Arkadaşlarınızla parasal konuları konuşacaksınız. Arkadaşlarınızla parasal ilişkilerinizde hızlı hareket edeceksiniz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Para kazanma konusunda arkadaşlarınızla yeni bir girişimde de bulunabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, hayvanlarla ilgili konularda işleriniz varsa bu hafta bunlardan çok para kazanacaksınız. Bu hafta sosyal mecralarda topluluk önünde çok ön planda olacaksınız. Konuşmalar yapacaksınız ve parlayacaksınız. Nisan sonuna kadar yapacağınız işlerin parasal sonuçlarını Mayıs ve Haziran'da fazlasıyla alacaksınız. Şimdi sabırlı olun ve işlerinize yoğunlaşın. Ev almak, ev satmak, yatırım yapmak isteyenler bu planlarınızı da bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında finansal konularla ilgileneceksiniz. Uzun zamandır sürüncemede kalan borç alacak konularla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bunlara çözüm üretmek zorunda da kalacaksınız. Haftanın başında borç alacak konuları sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya da çalışmalısınız. Evliliğinizde, ortaklığınızda sorun yaşıyorsanız haftanın ilk günlerinde hukuksal konularda gündemde olacak. Hukuksal olarak yeni konular karşınıza çıkacak. Bunlara dair yeni gelişmelerin haberlerini de alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda da beklentileriniz varsa bunlarla ilgili de yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma, gayrimenkul alım satım ile ilgili konular gündemimizde ise bunlarla ilgili de sözleşmeleri, anlaşmaları haftanın ilk günlerinde imzalayabilirsiniz. İşlemlerinizi hızla gerçekleştireceksiniz. Hafta ortasında uzun yolculuk planlarınızı yapabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konularda başlangıçlar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı ile ilgili büyük bir gelişme yaşayacaksınız. Büyük bir planın başlangıcını da yapabilirsiniz. Hafta ortasında eğitimle ilgili konular gündemimizde olacak. Sınavlarınız varsa başarılı olacaksınız. Eğitim konusunda büyük ve önemli bir başlangıç da yapacaksınız. Haftanın son günlerinde işle ilgili yeni konularda görüşmeler yapacaksınız. Yeni işe başlayabilirsiniz. İşle ilgili projenizi başlatabilirsiniz. İş görüşmelerinizden haber bekliyorsanız bunu alabilirsiniz. İşle ilgili büyük değişimi tamamlayacaksınız. Haftanın son gününde sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarınızda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda yeniliklerle karşılaşacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta biraz karamsarlık içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri sürekli ertelemek isteyeceksiniz. Biraz rehavet içinde olacaksınız. Karamsar havayı dağıtmak için doğada daha fazla vakit geçirmeye çalışmalısınız. Sanatsal aktivitelerle daha fazla zaman geçirmelisiniz. Uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Bu hafta iş konusunda parasal kazançlarınız çok olacak. Bu da enerjinizi yükseltecek. İş konusunda daha neler yapabilirim? Bunları düşüneceksiniz. Bu hafta işle ilgili görüşmeler çok yapacaksınız. Bu görüşmelerden yeni fikirler oluşacak. Bu yeni fikirlerde size yeni başlangıçlar yapmanıza neden olacak. Bu yeni planları bu hafta hızla gündeme alabilirsiniz. Bu uzun sürecek işlerin başlangıcı olacak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konusunda başarılı olacaksınız. Eğitim konularında çalışanlar bu hafta bu işlerden de para kazanacaksınız. Yeni iş arayanlar bu dönemde sanatla ilgili, kitapla ilgili, yazı yazmakla, iletişimle, medyayla, lojistik alanlarında işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşi olanlar işlerinizi geliştirmek için iletişim, medya, lojistik, pazarlama konularındaki yenilikleri de işlerinize katmalısınız. İlişkilerinizle ilgili konular gündemimizin dışında, bu yüzden bu dönemde çok net kararlar almak zor olabilir. İlişkilerinizle ilgili Mayıs ve Haziran'da daha net kararlar alacaksınız. Boşuna şimdi uğraşmayın. Yeni aşk arayanlar işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Hızlı başlayacak bir aşk hikayesine de hazır olun. Bu uzun sürecek bir ilişki olacak. Son 2 senedir sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Umarım başladınız. Çünkü bu alanlar size yeni pencereler açacak. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden, farklı yaşlardan, farklı dilleri konuşan kişilerle tanışacaksınız. Bu kişiler size yeni şeyler öğretecekler. Bu öğrendikleriniz size yeni kapılar da açacak. Haziran 2020'den beri ruhsal olarak kendinize bir şeyler katmaya başladınız. Ruhsal olarak inançlarınızı, bildiklerinizi, öğrendiklerinizi sorgulamaya başladınız. Kendinizi yenilemeye başladınız. Umarım başladınız. Bu da son 2 senedir yaşadıklarınızı daha iyi analiz etmenize yardımcı olacak. Çünkü son 2 senedir hemen her alanda, özellikle ilişkiler konusunda büyük sınavlar verdiniz. Şimdi bu sınavların sonuçlarını değerlendireceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Bu hafta borç alacak konularında görüşmeler yapacaksınız. Banka işlemlerinde teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacaksınız. Önümüzdeki 2 sene borç alacak konuları hep gündeminizde olacak. Ancak borçlarınıza hızlı çözümler de üreteceksiniz. Yeni yatırım konuları da hep gündeminizde olacak. Miras konuları da gündeminizde ise bunlarla ilgili konularda 2 sene hep gündemimizde olacak. Bunlarla ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Bu sene bu konularda şanslı olacaksınız. Haftaya gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde ikili görüşmeler yapacaksınız. Özellikle işle ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmeler sonucunda yeni konular gündemimize gelmeye başlayacak. Hafta başında evinizle ilgili değişiklikleri de yapabilirsiniz. Evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Hafta ortasında bu hukuksal konuların tamamlanması da söz konusu olacak. İlişkilerinizle ilgili hukuksal konularda yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Hafta ortasında harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Borç alacak konularla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Borç alacak banka işlemleriyle ilgili yeni gelişmeleri de karşınıza çıkacak. Beklediğiniz kredi onaylanabilir. Sözleşme ve anlaşmaları imzalamak için de salı ve çarşamba günleri güzel bir gün olacak. Bu imzalar size şans getirecek. Haftanın son günlerinde uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzun yollarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Uzun yol planları da yapabilirsiniz. Uzun yollarla ilgili hayaller de kesinlikle kurmalısınız. Eğitimle ilgilenenler hafta sonunda yeni konular gündemimize gelecek. Sınavlarınız da varsa hafta sonunda
başarılı olacaksınız. Haftanın son gününde işinizle ilgili başlangıçlar için artık planlarınızı tamamlayın. Hafta başında büyük bir başlangıç yapacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta uzun yolculuklar çok yapacaksınız. Bu yolculuklarda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar ilişkilerinizle ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir ya da arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla iş planları da yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyal mecralarda veya e-ticaret gibi konularda ortak işler yapma planınız da olabilir. Bunlarla ilgili başlangıçları yapacaksınız. Eğer daha önceden başlangıç yaptıysanız bu hafta bu işlerden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Mayıs ve Haziran'da bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Hayvanlarla ilgili son aylarda farklı fikirler geliştirmeye başladınız. Hayvanlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladınız. Bu konularda sosyal yardım konularında çalışmalar yapabilirsiniz. Hayvanları ilgilendiren alanlarda işler de yapabilirsiniz. E-ticaret, hayvanlar ve sosyal yardımlaşma alanlarını ilgilendiren konuların bir araya geleceği işler de çalışabilirsiniz. Ya yeni iş başlangıcı olacak ya da var olan işinize ek iş olarak da yapabilirsiniz. Bu hafta başlangıç yaparsanız uzun sürecek bir iş olacak. İkili ilişkilerle ilgili değişimlere her an hazır olmalısınız. Önümüzdeki 2 sene ilişkilerinizde ani değişimler hep olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta duygusal hayatınızla ve ilişkinizle ilgili ani değişimler de gündeminizde olacak. İlişkisi olmayanlar aniden başlayan ilişkilere hazır olmalısınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta uzun yolculuklarda, yurt dışı ile bağlantılı konularda, eğitimle ilgili alanlarda yeni bir aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Hızlı başlayacak aşk ilişkisi ateşli ve hızlı ilerleyecek. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla bulunarak kendinizi yenileyeceksiniz. Bu işle ilgili olabilir, eğitim hayatınıza katkı olabilir, kendinizi geliştirmek adına olabilir. Bu alanlarda daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu alanlarda vakit geçirmek size yenilikler katacaktır. Teknolojik alet ve sistemler, kitap, kütüphane, iletişim araçlarında daha fazla kullanarak da kendinizi geliştireceksiniz. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan, arkadaş ortamlarından yeni kişilerle tanışacaksınız. Bu kişilere dikkat edin. Size yeni pencereler açacaklar. Size kültürel olarak da çok fayda sağlayacaklar. Size yol gösterecekler. Yol gösterecek kitapları da işaret edebilirler. Bu da size yeni kapılar açacak. Arkadaş ortamlarında veya sosyal alanlarda geçireceğiniz zamanlar sizi biraz yorabilir, algılarınızı yorabilir, dikkat dağınıklığına da neden olabilir. Ancak yeni başlangıçlar için buna katlanacaksınız. Temmuz ve Ağustos ayında hayatınızda büyük değişimler yapacaksınız. Şimdiden bu değişimlerin altyapısını hazırlamalısınız. İşlerinize sosyal mecraları, e-ticaret gibi alanları, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri bu hafta daha kolay katacaksınız. Mayıs ayında işlerinizle ilgili ani değişimlere de yapacaksınız. Şimdiden buna da hazırlıklı olmalısınız. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında eşinizle ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Bununla ilgili yeni haberleri alabilirsiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, uzak yerlerden, yurt dışından işle ilgili haber bekliyorsanız bu haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu yurt dışı ile bağlantılı konularda olabilir. Özel hayatınızla ilgili olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Eğitimle ilgili konularla ilgili olabilir. Bu görüşmeler yeni başlangıçlara neden olacak.
Hafta ortasında evlilik organizasyonlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Bu ilişki uzun vadeli bir ilişki olacak. Haftanın son günlerinde gereksiz harcamalar çok fazla yapacaksınız. Bu da finansal olarak sizi biraz zorlayabilir. Uzun yolculuklarla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Haftanın son gününde partnerinizle birlikte uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar haftanın son gününde yeni aşkı bulabilirsiniz. Aşkta başlangıçlar olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta iş konularıyla o kadar yoğun olacaksınız ki bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak derecede olabilir. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi konusu olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir. İşinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler de söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda da değişimler olabilir. İş konuları Nisan sonuna kadar hep gündemimizde olacak. Zaten Haziran 2020'den beri iş konusunda hayatınızda büyük değişimler yapmanız gerektiğini anlamıştınız. İşle ilgili karşınıza sürekli yenilikler çıkmaya başlamıştı. Siz belki arafta kalmıştınız. İşinizle ilgili değişimi nasıl yapacağınızı bir türlü karar verememiştiniz. Tamamen sektör değişimi mi yapayım, işten ayrılıp başka bir yerde mi çalışayım, işte terfi için atak mı yapayım, iş yerimi mi değiştireyim gibi sorular olmaya başlamıştı kafanızda. Mart başından beri de bu sorular cevap bulmaya başladı. Artık iş konusunda daha net olmaya başladınız. Büyük değişimleri de yapmaya başladınız. Nisan sonuna kadar da bu değişimleri tamamlayacaksınız. Başlangıç yapıp altyapısını da hazırlayacaksınız. Temelini oluşturacaksınız. 10 Haziran'dan sonra da bu temel üzerine yenilikleri inşa edeceksiniz. Böylece iş konusunda büyüyerek ilerleyeceksiniz. İş arayanlar bu hafta kesinlikle işle ilgili başvurularınıza cevap alıp yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Sağlık konusunda bu hafta görüşmeler yapabilirsiniz. Ameliyat konuları hala gündemimizde. Ya da ciddi operasyonlar gündeminizde. Bunlarla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili operasyon içinde bu hafta uygun olacak. Planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Borç alacak konuları gündeminizde. Yeni yatırımlarla ilgili kredi konuları da gündeminizde ise bunlarla ilgili sorun olmadan işlemlerinizi tamamlayacaksınız. Borçlarınızı daha hızlı ödeyeceksiniz. Kolay çözümler üreteceksiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, teknolojik alet ve sistemleri ilgilendiren alanlarda işle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmeler sırasında yapacağınız başvuruların sonuçlarını alıp hemen işe de başlayabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili son senelerde, son aylarda gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdilerde aşk ilişkinizle ilgili çok net kararlar almanız biraz zor gibi görünüyor. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda hayvanlarla ilgili konularda işleriniz varsa bunlarla ilgili temelleri sağlamlaştırın. Başlangıçları yapın. Mayıs ve Haziran'da bu alanlarda yoğun olacaksınız. Parasal kazançlar da elde edeceksiniz. Mayıs ve Haziran'da sosyal alanlarda, sosyal mecralarda çok farklı kişilerle tanışacaksınız. Bu kişiler size yeni pencereler açacak. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarınızı ilgilendiren konularda yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında yeni bir pencerede açılabilir. Bu da sizin hayatınıza değişim katacaktır. Çocukları ilgilendiren alanlarda işi olanlar hafta başında yoğun olacaksınız. Bu alanda yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bu alanlarda büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu konularda başlangıçlar ve bitişler söz konusu olacak. Hafta başında aşk hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizle ilgili karamsarlık havası da var.
Bu yüzden karar alırken buna da dikkat etmelisiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi karar almak için Nisan sonunu beklemelisiniz. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Eller, ayaklar, dokular, solunum yollarıyla ilgili sağlık konuları gündemimize gelebilir. Bu konular önümüzdeki 2 sene sürekli gündemimizde olacak. Önümüzdeki 2 sene bunlarla sınanma halinde olabilirsiniz. Hafta ortasında sağlık konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Sağlıkla ilgili şanslı olduğunuzu anlayacaksınız ve şükredeceksiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni bir ilişki başlayabilir, yeni bir ortaklık başlayabilir. Bu başlangıç uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Hafta sonunda evinizle ilgili değişiklikleri de yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta ilişkiler konusunda yoğun olacaksınız. Hem özel ilişkiniz, hem işle ilişkiniz, hem çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerden yeni fikirler geliştireceksiniz. İş ilişkinizden ortak fikirler geliştireceksiniz. Ortak planlarını başlatabilirsiniz. Özel ilişkinize ait ciddi kararlar alabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Güzel ve uzun bir evliliği başlatabilirsiniz. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle planlar yapabilirsiniz. Ateşli ve romantik planlar için uygun bir hafta olacak. Bu hafta ev alma, ev satma, gayrimenkul alım satımı konuları da gündemimizde olacak. Bu konularda başlangıçlar yapacaksınız. Bu konularla ilgili işlemlerinizi Mayıs ayında da tamamlayacaksınız. Haziran 2020'den beri uzun yolculuklarla ilgili, yurt dışı planlarınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak zorunda kaldınız. Yurt dışı ile ilgili konular artık farklı olmaya başladı. Eskiden yurt dışı ile bağlantılı konularınızda nasıldınız? Bunu bir düşünün. Şimdi bu konu farklı olmaya başladı. Mesela yurt dışıyla işler yapıyordunuz. Şimdi bu işler farklı şekilde ilerlemeye başladı. Yurt dışı gezileri konusunda eskiden plan yapmazken şimdi daha fazla plan yapmaya başladınız. Ya da tam tersi, Mart ayında yurt dışı ile ilgili konularda yenilikleri artık daha kolay kabullenmeye başladınız ve bunlarla ilgili çözümleri daha rahat üretmeye başladınız. Nisan ayı sonuna kadar da uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu çocuklarla ilgili konular nedeniyle olabilir. İlişkinizle ilgili nedenlerden dolayı olabilir. Eşinizle ilgili konulardan dolayı olabilir. Aşk ilişkinizden dolayı olabilir. Bu yolculuklarda hem enerjinizi yenileyeceksiniz hem de kendinize farklılıklar katacaksınız. Yeni fikirler geliştireceksiniz. Son aylarda karşınıza çıkan aşkla ilgili seçenekler kafanızı karıştırdı. Aniden başlayan ilişkilerle karşılaştınız. Ancak bu aniden başlayan ilişkiler uzun sürmedi. Sizin gibi duygusal ve romantik biri aşkta istediğini bulamayınca hemen umutsuzluğa kapılıyor. Ama bu hafta aşk ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Hızlı başlayacak ve hızlı ilerleyecek ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Bu hafta topluluk önünde daha fazla bulunacaksınız. Eğer sanatsal işlerle veya farklı işlerle ilgili topluluk önünde olan biriyseniz bu sene ve önümüzdeki sene hep sahnelerde olacaksınız. Sahne hayatınızda parlayacaksınız. Hem başkalarına bir şeyler öğretecek hem de kendinize bir şeyler katacaksınız. Sahne ile ilgili konularda bu hafta enerjiniz yüksek olacak. Bu enerjiyi sahnede göstermeniz de çok kolay olacak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta çok yoğun olacaksınız. Son haftalarda eğitim konularına da odaklanmanız çok zor oldu. Nisan sonuna kadar da biraz zor olacak. Okuduklarınıza, yazdıklarınıza ve anlattıklarınıza daha fazla odaklanabilirseniz daha başarılı olabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı olanlar, yurt dışı ile işi olanlar bu hafta bu konularda çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinizden kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda sizi bunaltan sorunlara da hızlı çözümler üretebilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor.
5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konular çok ön planda olacak. Evinizle ilgili konularda yenilikleri başlatacaksınız. Bu ev taşıma olabilir, evinizde tadilatlar olabilir. Bunlarla ilgili başlangıçları yapacaksınız. Hafta ortasında aşk ilişkinizde net kararlar alacaksınız. Ya ilişkinizi bitirecek ya da ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Bu kararlar önümüzdeki 2 sene sürekli gündeminizde olacak. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren yeni konular da gündemimize gelecek. Önümüzdeki 2 sene çocuklarla ilgili değişimler sizin de hayatınıza değişimler katacak. Çocuklardan çok şey öğreneceksiniz. Hafta sonunda sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinize ve sağlığınıza iyi gelecek konulara odaklanmalısınız. Haftanın sonunda ilişkilerinizle ilgili konularda biraz gergin olabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Hafta sonunda partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Ancak duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınızı kontrol etmeniz de zor olabilir. Duygu patlaması da yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta sizin için biraz gergin konular olacak. Bunu söyleyerek başlamak istemezdim ama sizi de uyarmak isterim. Son haftalarda sağlık konuları yine gündemimize gelmeye başladı. Bu hafta daha önceden var olan sağlıkla ilgili konularda kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili işlemleriniz varsa bunları yaptırabilirsiniz. Ameliyat konuları da gündemimizde ise bu dönemde bunları yaptırabilirsiniz. Son haftalarda borç alacak konuları gündemimizdeydi. Nisan sonuna kadar da gündemimizde olacak. Bu hafta yeni yatırımlarla ilgili kredi konusu da gündemimizde olacak. Yeni yatırımlarla ilgili sözleşmeler, anlaşmaları da imzalayarak yeni başlangıçları da yapabilirsiniz. Bu imzaladığınız konular uzun süreli bir iş olacak. Sağlık sektörüyle, hizmet sektörüyle, kamu alanlarıyla ilgili konularda yeni sözleşmeler ve anlaşmalar gündemimizde ise bu imzaları atabilirsiniz. Bu konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlarda iş beklentiniz varsa haberlerini alabilirsiniz, başlangıç yapabilirsiniz. Son aylarda yatırım konuları da kafanızı karıştırdı. Yatırım fikirleriniz artık önceki fikirlerinizden farklı olmaya başladı. Para kazanma, yatırım yapma konularında artık farklı alanlarla ilgilenmeye başladınız. Bu yeni alanlardaki yatırımlarınız 2022 senesi ortasına kadar devam edecek. Bu hafta kendinizle o kadar meşgul olacaksınız ki duygusal hayatınızla ilgilenemeyeceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili durumlar Nisan ayı sonundan itibaren daha fazla gündemimizde olacak. Mayıs ve Haziran'da yurt dışı ile ilgili konularla daha yoğun olacaksınız. Uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Şimdiden kendinizi buna hazırlayın. Hem aşk, hem ilişki, hem uzun yolculuklarla ilgili planlarınızı yapın. Mayıs ve Haziran'ı bekleyin. Şimdilerde biraz kendinize odaklanın. Hem sağlık hem finans konuları sizi biraz bunaltacak. Bunların olacağını bilirseniz daha kolay çözümler üretebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde de kendinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında kardeşlerinizle, komşularınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçireceksiniz. Onların hayatındaki değişikliklere de şahit olacaksınız. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde ailenizle plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev değişikliği konuları da gündemimizde gelecek. Bu konularda planlar yapabilirsiniz, hayaller de kurabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler de karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Hafta ortasında uzun yolculuklar da yapabilirsiniz.
Hafta sonunda aşk hayatınızda yeni gelişmeler olacak. Yeni aşk başlangıcı olabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuk veya çocuklarınızla ilgili yeni konularda gündemimize gelecek. Bu yenilikler sizin de hayatınıza yenilik katacak. Haftanın son günü psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler bazen sizi yorabilir, sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili kararlar almak zorunda kaldınız. İş ilişkilerinizde değişiklikler yapmak zorunda kaldınız. Artık iş ilişkilerinizde farklı kişilerle çalışma konuları karşınıza çıktı. Bu görüşmelerden güzel haberler de alabilirsiniz. İlişkilerinizde yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Aşk ve ilişkiler konuları bu hafta bu konularda çok yoğun olacaksınız. Aşkta Güneş ve Venüs size güzel enerjiler veriyor. Bu güzel enerjiyle ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Ancak bu da beklentilerinizi artırabilir. Daha sakin olmaya çalışmalısınız. Beklentileriniz daha kolay sonuç bulacaktır. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Sorun olmadan hızlıca planlarınızı uygulayabilirsiniz. Son haftalarda ilişkinizle ilgili kafanızda bazı sorular oluştuysa bu hafta bu sorulara cevap arayacaksınız. Duygusallık çok yoğun olacağı için karar vermekte zorlanacaksınız. Mayıs sonuna kadar ilişkilerinizle ilgili kararlarda hep zorlanacaksınız. Bu yüzden sizi gergin yapan iş ve özel ilişkilerinizde biraz uzak kalmanızda fayda var. Ya ilişkilerinizi çok sorgulamayın ya da çözümü zamana bırakın, çünkü dönüşü olmayacak kararlar alabilirsiniz. Sanatla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa, sahne sanatlarıyla ilginiz varsa bu konularda bu hafta görüşmeler yapacaksınız. Bu işlerinizle ilgili daha ön planda olacaksınız, parlayacaksınız, başarılı olacaksınız, parasal kazançlar da elde edeceksiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, başka ülkeye taşınmak, başka şehre taşınmak konuları hala gündemimizde. Nisan sonuna kadar veya Mayıs sonuna kadar bunlarla ilgili değişimleri gerçekleştireceksiniz. Hala hayatınızda yenilikler katmadıysanız Mayıs sonuna kadar bunu tamamlayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili çok fazla özverilisiniz. Karşınızdaki kişinin istekleri sizin isteklerinizden daha önemli gibi geliyor size. Bunu farkında olmadan düşünüyorsunuz. Ancak çok verici olduğunuzdan enerjiniz bitebilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Önümüzdeki 8 sene aşk ilişkinizde özverili oluşunuz size zarar verebilir. Bu yüzden şimdiden bu özelliğinizi eğitmeye başlamalısınız. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla olan ilişkilerinizde daha özgür olmak isteyeceksiniz. Özellikle bu sene onların hayatındaki değişimler sizin hayatınıza da değişim katacak. Bu sene kardeşlerinizden, akrabalarınızdan, komşularınızdan çok şey öğreneceksiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında parasal olarak yeni konular gündeme gelecek. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Para kazanmayla ilgili yeni bir girişimde de bulunabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmek için planlar yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı yenilikler olacak. Bunların haberlerini alabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için de hafta sonu uygun olacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili konular da gündemimizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberleri de alabilirsiniz. Haftanın son gününde aşk ilişkinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Aşk ilişkinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konuda kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Hafta başında daha rahat olacaksınız.
Haftanın son gününde çocuklar veya çocuklarınızla da ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Geçen 2 senenin izlerini artık yavaş yavaş iyileştirmeye başlamalısınız. Evren bu konuda size destek de veriyor. Haziran 2020'den beri ruhsal olarak kendinizi yenilemeniz için karşınıza yenilikler çıkmaya başladı. Mistik konularla, dinsel öğretilerle, psikik güçlerle ilgilenerek geçen 2 sene yaşadıklarınızı daha iyi anlayabilir, onlardan dersler çıkartabilirsiniz. Bu da psikolojik olarak kendinizi yenilemenizi sağlayacaktır. Ruhsal olarak artık geçmişi geçmişte bırakmalısınız. Bunu yapmaya başladığınız zaman yaralarınız daha kolay iyileşecektir. Bunu yapacak güç var sizde. Son 2 senedir ebeveynlerinizle ilgili konularda daha özverili olmaya başladınız. Önümüzdeki 8 sene bu durum devam edecek. Ebeveynlerinize karşı daha fazla özverili olmaya devam edeceksiniz. Ancak bu enerjinizi bitirebilir. Bunun farkına varmalısınız. Enerjinizi yenileyecek konulara odaklanmalısınız. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Bunları da hızla gerçekleştireceksiniz. Evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda çok harcamalar da yapabilirsiniz. Güneş ve Venüs aşk ve eş konusunda size güzel enerjiler sunuyor. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle romantik vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar biraz daha beklemeniz gerekiyor. 15 Nisan'dan sonra yeni aşkı bulmak daha kolay olacak. Bu hafta para konusunda olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Para kazanma, yeni yatırım yapma konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Algılarınız açık olsun. Bu fırsatları değerlendirmelisiniz. Siz plan yapmayı seven birisiniz. Ancak geçen 2 sene bu özelliğinizi değiştirmeniz gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Çünkü hayat plan yap, ona odaklan, hedefe kilitlen ve ulaş halinde ilerleyemez. Siz plan yaparak hayatta yaşanması gerekenleri sürekli erteliyorsunuz. Bu da ilerleyen yaşlarda hayatın bazı anlarını atladığınızı fark edeceksiniz. Güzel ya da kötü bazı anları zamanda yaşamak için hayata ertelemeyin. Karşınıza çıkanları algılayın, ertelemeyin, plan yapmayın, akışına bırakın. Bunu da 2021 ve 2022'de öğreneceksiniz. Hayata akışında yaşamayı öğreneceksiniz. Parayla ilgili karşınıza ani değişimler çıkacak. Aniden elinize para gelecek. Aniden elinizden para gidecek. Yani para konusunda da planlama yapamayacaksınız. Öğreneceksiniz. Para konusunda sürekli hayaller kurun. Ama hayallerinizde sakın plan yapmayın. Sadece hissedin. Sadece isteyin. Nasıl ve ne şekilde olacağını evrene bırakın. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda gündeminizde olacak. Ebeveynlerinizin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili parasal konularda gündeminizde olacak. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde enerjiniz çok yüksek olacak. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu konulardaki yeniliklerle ilgili hayaller kurmalısınız. İş görüşmeleri için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz için başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Evlilik planı olanlar hafta boyunca bu organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Para konusunda şanslı olacaksınız. Hafta ortasında para kazanma ve yatırım yapma konusunda yeni fikirler de oluşabilir. Bu fikirler önümüzdeki 2 sene sürekli gündemimizde olacak. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Onların hayatındaki yeni haberleri de alabilirsiniz. Haftanın son gününde ruhsal olarak içiniz daralabilir.
nefes terapileri yapmalısınız. Eviniz, aileniz, eşiniz ve ebeveynlerinizle ilgili yenilikler haftanın son gününde karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bu hafta kardeşlerinizle veya kardeş gibi gördüğünüz kişilerle daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların duygusal hayatıyla ilgili konularda onların yanında olacaksınız. Bu hafta çok telefon görüşmeleri yapacaksınız. Telefondan aldığınız haberlerle hızlı hareket edeceksiniz. İşlerinizi hızla tamamlayacaksınız. Bu hafta iletişimle, medyayla, lojistikle, reklamla, pazarlamayla ilgili alanlarınızda yenilikler yapacaksınız. İşlerinize bu alanlardaki yenilikleri hızla katacaksınız. Satürn ve Jüpiter hala burcunuzda ilerliyor. Satürn sizi birçok konuda eğiterek hayatınıza düzen vermenize neden oluyor. Nisan ayı sonuna kadar aşk ilişkinize bir düzen kuracaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili kafanız karışık ise bunu kendi içinizde sorgulayacak ve sonuçlandıracaksınız. Özellikle Şubat ayında hızla yaşadığınız aşk konularını düşüneceksiniz. Neyi doğru yaptınız, neyi yanlış yaptınız bunu muhakeme edeceksiniz. Ona göre de bir karar vereceksiniz. Uzun yolculuk planlarınız varsa bu hafta bununla ilgili karar verip hızlıca da uygulayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta başlayacak aşk uzun süreli bir aşk olacak. Bu hafta geleceğe dair hayaller kurmaya devam etmelisiniz. Özellikle aşk ve evlilik ve ilişki konusunda hayallerinizi kurun. Bunlara dair kuracağınız hayalleriniz kısa sürede gerçekleşeceğini göreceksiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda gündeminizde olacak. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınıza değişim katacak. Bu hafta çocuk konusunda yeni haberler de alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda işleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Yeni projelerde geliştirebilirsiniz. Yeni iş arayanlar, sahne sanatlarıyla ilgili, çocukları ilgilendiren konularda, sanatla ilgili, eğitim konularında yeni işler karşınıza çıkabilir. Bu alanlardaki iletişim, medya, pazarlama, lojistik konularında da yeni işler bulabilirsiniz. Jüpiter sizi birçok konuda şans veriyor. Bunu görmelisiniz. Siz daha çok mantıklı biri olduğunuz için mistik anlamları çok dikkate almazsınız. Ama şanslı olduğunuzu kabul edin. Evren size bunu sunuyor. Geçmişteki karamsarlıklardan uzaklaşın. İyi düşünün. Birçok şeyin iyi olduğunu göreceksiniz zaten. Bu hafta topluluk önünde çok zaman geçireceksiniz. Çok konuşacaksınız. Çok konuşulacaksınız. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Kendi içinize çekilmek, enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Karamsar bir havada da olabilirsiniz. Size iyi gelecek faaliyetleri yapmalısınız. Hafta ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Hisleriniz çok yoğun ve güçlü olacak. Mistik konularla ilgilenenler yeni başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında hemen her alanda başarılar kazanabilirsiniz. Sınavlarınız varsa hafta ortasında başarılı olacaksınız. Hafta sonunda parasal konularda güzel gelişmeler olacak. Bu da enerjinizi yükseltecek. Yeni para konularda karşınıza çıkacak. Parayla ilgili yeni konularda karşınıza çıkacak. Yeni yatırım konularında görüşmeler yapacaksınız. Başlangıçlar yapacaksınız. Bu uzun vadeli bir yatırım olacak. Haftanın son gününde yoğun iletişimde olacaksınız. Yorulacaksınız. Bu da içinizde daralmalara da neden olabilir. Haftanın son gününde spor yapmak için kendinize zaman ayırın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 5-11 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Yatırım konuları nedeniyle olabilir, eşinizle ilgili konular nedeniyle olabilir, ebeveynlerinizle ilgili konular nedeniyle olabilir. Son haftalarda uzun yolculuklar daha fazla yapmaya başladınız. Bu haftada yine uzun yolculuklar yapacaksınız. Değişik mekanlar ve uzun yolculuklar size iyi gelecek. Son haftalarda eşinizle ilgili konularda biraz gerilmiş olabilirsiniz. Nisan sonuna kadar da eş konusu gündemimizde olacak. Mart başından beri evlilik konusunda gergin durumlarla karşılaştığınız, sorun yaşıyorsanız Nisan sonuna kadar evliliğinizi bitirme durumu da olabilir. Ama gezegenlerin sizi sınadığını da düşünmelisiniz, sabretmelisiniz. Mart başından beri gündemimizde olan evinizle ilgili büyük değişimleri hala tamamlamadıysanız Nisan sonuna kadar tamamlayacaksınız. Ev taşıyabilirsiniz. Evinizde büyük tamiratlar da yapabilirsiniz. Bu hafta para konularında güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Beklediğiniz paralar elinize geçecek. Yeni para konuları karşınıza çıkacak. Yeni yatırım planlarını da başlatacaksınız. Bu yatırım konuları 6 ay gündemimizde olacak. Para kazanma, yatırım yapma konularında son 2 senedir başkalarına sanki danışmanlık yapmaya başladınız. Yatırım fikirlerinizde başkalarının para kazanmasına yardımcı olmaya başladınız. Bu durum önümüzdeki 8 sene devam edecek. Para kazanma, yatırım yapma konularındaki tecrübelerinizden faydalanmak isteyenler çok olacak. Bu konularda sizin enerjinizden faydalanmak isteyenler çok olacak. Bunun farkına varın. Enerjinizin bitmesine izin vermeyin. Başkalarına yardım edin ama kendi enerjinizin bitmesine de izin vermeyin. Belki bu danışmanlıklar için parasal kazançlar elde ederseniz siz de enerjinizi yenileyebilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizde olacak. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Son aylarda ebeveynlerinizin hayatında değişiklikler olmaya başlamıştı. Bunları kabullenmek sizin için zor olmuş olabilir. Mayıs sonuna kadar bunları kabullenmek zorunda kalacaksınız. Başka şehir, başka ülkeye taşınmayla ilgili planlarınızı da geliştirebilirsiniz. Hayaller kurmalısınız. Bu planlarınızı Haziran ortasından itibaren tamamlayacaksınız. Haftaya gün gün bakmadan önce kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. 5-11 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda kendinize yeni iş fırsatları da yaratabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta ortasında psikolojinizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Bugünlerde sezgileriniz de çok kuvvetli olacak. Hayaller kurmalısınız. Haftanın son iş günlerinde enerjiniz çok yüksek olacak. Bunu iyi değerlendirmelisiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik kararları, ilişkiye dair kararlar için haftanın son günleri çok uygun olacak. Sınavlarınız da varsa haftanın sonunda bunlarda başarılı olacaksınız. Haftanın sonunda parasal olarak da güzel haberler alacaksınız. Yeni parasal konular gündemimize gelecek. Yeni yatırım konuları da karşınıza çıkacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.